Korkmayın, normal şeyler bunlar. Parmaklarınızı yiyeceğiniz bir tarif yapıyoruz. 2 tane patlıcan var. Bir tanesini kullanacağız. İlk başta arka tarafını ve ön kısmını kesiyoruz. Kabuklar hemen çöpe. Sadece kendim için yapıyorum. O yüzden bir tane patlıcan yeterli. Patlıcanı paçalı şekilde soyuyoruz. Daha sonra dilim dilim, yuvarlak dilimler kesiyoruz. Buradaki önemli nokta, bütün patlıcanların hemen hemen aynı boyda olması lazım. Kabı tuzluyoruz. Ve tek tek patlıcanları acısını çıkarmak için kaba diziyoruz. Burada yıkamanıza gerek yok, suya tutmanıza gerek yok. Sadece tuzlayın. İyice tuzladıktan sonra yarım saat köşede sırasını beklesin. Kemikleri alınmış kuzu kol parçası artmıştı başka bir yemekten. Onu kullanacağım. İsteyen dana eti kullanabilir, isteyen tavuk eti kullanabilir. Bakın biraz yağlı olması benim için çok daha iyi. İri kuşbaşı parçaları ayarlıyorum. Büyüklüğünü bakın aynı bu gösterdiğim kadar, bir parmağın 2 boğumu kadar olması yeterli. Kuzu eti ve tavuk için kullanabileceğiz müthiş bir terbiye sosu yapalım. Biraz zeytinyağı, biraz kekik. Kekiği kırarak ızgarada yapabileceğiniz müthiş bir sos tarifi. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı mayonez. Yanlış duymadınız, mayonez. Sadece karıştırın. Yapınca bu kadar nasıl lezzetli oldu diye kendi kendinize soracaksınız. Görüyorsunuz değil mi? Buradan bile ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordur. Ve hemen bunun üstünü streçleyelim. Streçledikten sonra bu hemen buzdolabına. Sadece yarım saat bekletmeniz yeterli. Lezzetlendirmek için terbiye yapıyoruz. Uzun uzun yumuşatmak için değil. Bu marineyi, bu terbiyeyi tavuk için, kuzu eti için gönül rahatlığı yapıp ızgarada kullanabilirsiniz. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Mutlaka teflon tava kullanın. Çok daha rahat edersiniz. 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Koray, patlıcanları suya koymadan acısı çıktı mı diye soranlar için rengini görüyor musunuz? İşte bütün acı suyu burada. Çok ağır yemek yapmadığınız sürece patlıcanları sadece tuzlayarak acısını çıkartabilirsiniz. Yağ ısındığı anda bakın tuzlu bir şekilde, farkında mısınız? 2 postada kızartacağım. Küçük bir tavada yapmam sizi yanıltmasın. Tek kişilik yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Gayet iyi kızarmış. Çok az yağda yapıyoruz. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Yine sabaha karşı 4.30. Akşam Fenerbahçe 5-0 kazandı. Keyfimiz yerine geldi. Ama olsun, yine de Ali Koç beni bulsun. Evet, bütün patlıcanlar kızardı. Böyle alabiliriz. Bir erkeğin son aşkı olmak istiyorsanız işinizi şansa bırakmayın bayanlar. Onu öldürün. Kamu spotundan sonra kızaran patlıcanları hemen böyle alıyoruz. Tekrar şuna bakın, dumanlar çıkıyor. Biraz yağ. Şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Tavayı rahatlattım. Hemen bakın. Aynen böyle. Sosundan temizlemeden. Koray, yanmayacak mı? Kesinlikle yanmayacak. Bu sos olarak yemeği şova dönüştürecek. Korkmayın, normal şeyler bunlar. Ama siz yine de evde bunu yapmayın. Bakın, o kızarırken küçük sarımsaklarım var. Sarımsakları ezdikten sonra hemen
lezzet vermesi için içeriye. Lezzet ufak detaylarda saklı. Şöyle bir bakalım. Evet. Sadece ön kızartma yapıyoruz. Bunu unutmayın. Bu sosu bütün ızgaralık etlerde kullanabilirsiniz. Küçümsemeyin, müthiş lezzetli olur. Biraz da kuzu etlerinde. Bakın, etin rengi döndüğü anda hemen böyle alıyorum. Hemen böyle alıyorum. Hemen. Bir soğan. Hemen ortadan ikiye. Kendime ne kral yemek yapıyorum, farkında mısınız? Şimdi soğanın miktarına bakmak istiyorum. Yeterli mi? Evet, yarım yeterli. Şöyle bir karıştır. Bütün sosun lezzetini alsın. Bütün sosu. Çekirdekleri kullanmayın. Fazlası kalsın ama. Fazlası lezzet verir. Şimdi burada mantık hep halka halka kesmek. Yuvarlak yuvarlak. Hemen onun içine. Sıralama önemli yalnız. Hatta kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra 7-8 dakika boyunca orta ile kısığın arasında pişmesine izin veriyorum. Şöyle beraber açalım. Ve bakın, şu tavadaki kimileri yandı mandı diyebilir. Şunları görüyor musunuz? Esas lezzet parçası bunlar. Deglaze ediyoruz. Hafif kazıyarak biberlere geçiriyoruz. Daha sonra hemen biberleri de böyle alalım. Biraz da şöyle bir ayçiçek yağı kullanacağım. İsteyen zeytinyağı devam edebilir. Domates. Bakın, malzemeler, isterseniz domates kullanmazsınız, isterseniz kabuğunu soyarak kullanırsınız. Biraz mantar. Tamamen isteğe bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Size kalmış. Mantarı sadece soyun. Sevdiğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bu tarifte en kral esnaf lokantasında böyle yemek yememişsinizdir. Mantarı ne çok ince ne çok kalın keselim. Domatesler de hazır. Hemen şöyle alabiliriz. Ve mantar. Mantarı attığımız anda en yüksek ısıdayız. En yüksek ısı. 2-3 dakikada mantarın kavrulmasına izin verdim. Bakın, bu arada keyfime bakıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Yok efendim, burası mutfak. Yok efendim, bir şey yiyip içilmezmiş. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Bu mutfağın şefi, kralı biziz. Herkes kendi mutfağının kralı, unutmayın. Kimileri şurası yandı mandı diyebilir. Ama sizin farkınız bu işte, bizim yaptığımız yemeğin. Şimdi alt tabana patlıcanları diziyorum. En kalınları altı dizin. Daha sonra üstüne biber, soğan, sıra esası olan da etlerde. Etleri diz. Sıra domateslerde. Mantarlar. Mantarın suyu, mantarı dağıt ve üstüne patlıcan. Komple kaplaması gerekmiyor. Alttaki malzeme gözüksün. Ve tabii ki en önemlisi şu lezzetli suyu unutmuyoruz. Bir su bardağı. Bakın, domates sosum kalmamış evde. İnanın farkında değilim. Domates püresi de yok evde. O zaman hemen ikinci bir plana geçiyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İster sıcak ister oda sıcaklığında su. Soğuk olmasın ama. Tamamen çırp. İkinci bir B planımız olmalı. Ve hemen üstünden suyunu veriyorum. İşte bu. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Artık dana eti kullanıyorsanız daha uzun.
Kuzu eti kullanıyorsanız daha az ama bir 15-20 dakika, hatta 20 dakika iyidir, pişmeye bırakıyorum. Evde etimiz yok. Yok efendim, bir tava tencere var her zaman ama her zaman. Olmayana saygım sonsuz. Devamlı aynı şeyi söyleyip hiçbir çözüm üretmeyen insanlara da hiç saygım yok açıkçası. Madem şartlar böyle, bu ülkenin şartları madem böyle, o zaman ona göre gardınızı alacaksınız. Güç içinde. Darth Vader'ın dediği gibi güç seninle olsun. Evet, hep beraber açalım. Görüntü nasıl? Yalnız en baştan uyarıyorum. Aç karnına bu videoyu izlemeyin, bitersiniz. Hemen bir tabak yapalım, şöyle çukur tabak. Hatta şöyle yakından bakalım nasıl gözüküyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu videoyu aç insanlardan uzak tutun, beraber izlemeyin. Sonuçları kötü olabilir. Tabii ki suyundan. Kesinlikle bol sulu, fakat şu yanlardaki çizgiyi geçirmeyin. Biraz maydanoz her zaman şıklık verir. Biraz pul biber. Koray yemeğe tuz atmadın, karabiber atmadın. Patlıcanı çok tuzladık biliyorsunuz. Onun tuzu yemeğe geçmiştir. Ama isteyen tabii ki tadına bakarak yapacak. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. 3 parmak tekniği her zaman işe yarar. Her zaman nesilden nesile gelen, babadan oğula geçen 3 parmak tekniği. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Bana sorarsanız dünyadaki en lezzetli yemek ne derseniz patlıcanın suyu derim. Evet. Evet. Bu kadar kısa sürede pişti mi? Aroması nasıl? Sadece tadına bakacaksınız hep. Vay be. İşte ondan sonra koyar. Niye senin keyfin yerine geldi? Açın ağzınızı. Bir de şöyle bir tadına bakalım ve videomuzu sonlandıralım. İstediğiniz her etle yapabilirsiniz. İsterseniz tavuk etiyle bile yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli olur. Sadece denemelisiniz. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman unutmadım. Şimdi bu borunuz ötüyor ama biz ne zamanki tekneye alıp veya da tiny house aldığımız zaman geleyim diye kendinizle yarışacaksınız. Ama oysa ki ilk başta kemik kadroyla devam edeceğiz. Hepimizin yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Tehdidimi de yaparım.